Selam canlar. Astrofunda YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. 10 Eylül'de gerçekleşecek Neptün etkili balık dolunayı ile ilgili isterseniz 12 burç ve yükselenlerinin yorumuna geçmeden önce balık dolunayı 10 Eylül'e genel bir bakış yapalım. Şimdi balık etkili dolunay dediğimizde, Neptün'e etkili balık dolunayı dediğimizde biliyorsunuz Neptün genelde bize suları anlatır. Sudan gelecek tehlikeleri, suda olabilecek tehlikeler anlatır. Belki bu dönem zarfında su kesintileri olabilir, sularda zehirlenme olabilir, su kıtlığı yaşayabiliriz. Veya daha suya dayalı olayları duyabileceğimiz belki su savaşları da olabilir. Bu tarz olayları duyacağımız bir dönem e, başlayacak diyebiliriz bu dolunayla beraber. Aynı zamanda Neptün sezgilerimizi, duygularımızı, yaratıcı gücümüzü de anlattığı için belki bu dönem zarfında yaratıcı fikirler, yaratıcı ürünler çıktığını, değişik tarzda olayların habercisi olacağını yine bu balık dolunayında duyabiliriz diyelim. İsterseniz şöyle bir e, çerçevede baktıktan sonra 12 burç ve yükselenini inceleyeyim. Öncelikle Koç burcunun balık dolunayı 12. evinde gerçekleşecek. Bu da demek oluyor ki Koç ve yükselen koçlar arkasındaki olayları tam olarak anlayamayacak, korkuların belki esiri olacak, belki çalıştıkları işte e, yeni anlaşmalar yaparken, imzalar atarken biraz cesaretlerin kırıldığı, biraz daha korkuya yenik düştükleri bir dönem onları bekliyor olabilir. Şans kapılarına geldiği an sanki şansı kapılarına geldiğini anlamadan onları kapının dışında bırakacakları bir dönem onları bekliyor olabilir. Boğa burçları ve yükselen boğa burçlarının e, bu dolunay 11. evinde denk gelecek. Bu da demek oluyor ki 11. evde topluluklarda, arkadaş topluluklarında bazı sorunlu ilişkileri söz konusu olabilir. Çünkü Uranüs burada, Uranüs'te değişim, dönüşüm, arkadaş çevresini belki değiştirmesi veya arkadaşlarını tam olarak anlayamadığını, bir şekilde bir reform yapması gerektiğini veya tartışmalarla kendini arkadaş grubundan soyutladığını veya tartışmalara içine kendisini bulduğu için de bir şekilde toplum tarafından dışlanacağını hissedeceği bir dönem olabilir boğa burçları ve yükselen boğa burçları için. İkizler ve yükselen ikizler için ise onların bu dolunay 10. evlerine denk gelmekte. Bu da demek oluyor ki 10. evlerinde kariyerle ilgili Mars'ın da burada olmasıyla kariyerlerinde dikkatli olmaları gerekiyor. Yaptıkları birazcık daha temkinli, daha az fevri ve kariyerlerinin olmamak için de birazcık daha sağduyulu hareket etmeleri gerektiği bir dönem onları bekliyor diyebiliriz. İkizler burçları ve yükselen ikizler burçları için. Gelelim yengeç burçlarına ve yükselen yengeç burçlarına. Onların 9. evinde gerçekleşecek balık dolunayı, Neptün etkili balık dolunayı. Bu da demek oluyor ki yurt dışındaki eğitimler, spiritüel konular, hukuki konular, aynı zamanda yurt dışında iş yapıyorlarsa yurt dışından gelecek hukuki ya da yurt dışından yaptıkları işlerle ilgili sorunlara dikkat etmeleri lazım. Belki yüksek öğretime başlayacaklar. Burada yüksek öğretimle ilgili bazı imza sıkıntıları çıkabilir, bazı problemler ortaya çıkabilir diyebiliriz. Aslan Burcu'nun balık dolunayı ise 8. evine denk gelmekte. Bu da demek ki kredilere dikkat etmeleri gerektiği, cinsel sorunların üzerine gitmeleri gerektiği, bunların üzerine eğilmeleri gerektiği, kriz ve manipülasyonları iyi yönetmeleri gerektiği, kriz ve manipülasyonlara yenik düşmemeleri gerektiği, mirasla ilgili konuların gündeme gelebileceği bir dolunay onları bekliyor
diyebiliriz, olabilir diyebiliriz. Peki Başak Burcu'nun Neptün etkili balık dolunayı kaçıncı evinde olacak derseniz yedinci evinde olacak. Bu da demek oluyor ki ilişkiler konusunda şanslı ama aynı zamanda e, yani Merkür'ün de gerilemesi ve Başak Burcu'nun da bu Venüs etkisi biraz hem ileri giderken aynı zamanda birazcık da geri gitme olasılığı var. Neden? Çünkü Merkür Retrosu etkisi altında olacak Başak burçları ve yükselen Başak burçları. Bu sebepten dolayı aşk evinde hem aşk var, aynı zamanda aşk akışında gitmeye çalışırken bir ileri bir geri ilişkileri sürebilir bu dönem içerisinde. Ortakları ile ilgili ilişkiler de öyle. İş tam rayına oturdu derken bir anda bir pürüz çıkabilir, bir sorun olabilir bu dönem zarfında. Bu konulara dikkat etmelerinde fayda var. Başak burçları ve yükselen Başak burçları. Terazi burçlarının ise altıncı evinde bu balık dolunayı gerçekleşmekte, Neptün etkili. Bu da demek oluyor ki e, rutin işlerinde, sağlıklarında, altlarında çalışan personelle ilgili, evcil hayvanları ile ilgili konularda birazcık daha dikkatli olmaları gerektiği, e, benim bir şeyim yok deyip de sağlıklarını geri plana atmaları, evcil hayvanları ile ilgili gördükleri sıkıntıları üzerine eğmeleri gerektiği, altında çalışan personelin de problemli olabileceği veya problemleriyle uğraşabilecekleri bir dönem onları bekliyor olabilir sevgili terazi burçları ve yükselen teraziler. Akrep burçları ve yükselen akrep burçlarının beşinci evinde gerçekleşecek Neptün etkili balık dolunayı. Bu da demek oluyor ki çocuklarıyla ilgili, hobileriyle ilgili ve aşkla, güzel şeyle aşkla, meşkle daha çok yorulacakları, çocuklarıyla ilgili problemlerle ilgilenecekleri, belki çocuklarıyla ilgili problem olmaz, güzel şeyler de olabilir. Bu dönem içerisinde belki de yanlış anladıkları veya birazcık daha sisli puslu olabilecekleri bir dönem olabilir. Aşkla ilgili belki hayal kurabilecekleri, daha pembe hayalli olaylara yaklaşabilecekleri ya da kendi kurgularıyla belki kafalarında aşk yaşayacakları bir dönem olabilir. E, Şans oyunları ile ilgili düşüncelerinin gerçekleşebileceği, belki şans oyunlarından oldukça yüklü paralar kazanabilecekleri bir dönem olabilir akrep burçları ve yükselen akrep burçları için. Yay burçları ve yükselen yayların dördüncü evinde Neptün etkili balık dolunayı gerçekleşmekte. Bu da demek oluyor ki ev, emlak, arsa konularında e, dikkatli olmaları gerektiği, anne ve babalarından bu konularda yardım almaları gerektiği e, ve ev tamiratına gireceklerse veya ev restorasyonuna gireceklerse, ev değişikliği yapacaklarsa bu dönem içerisinde imza atarken dikkatli olmaları gerektiği ni gökyüzü 10 Eylül balık dolunayında bize söylemekte, ifade etmekte. Oğlak Burcu'na gelirsek, Oğlak Burcu'nun 3. evinde gerçekleşecek. Araba alacak olanlar için bu dönem içerisinde imza atmamaları, kullanırken dikkat etmeleri, kazalara açık olduklarını unutmamaları gerekiyor. E, eğer bir eğer yine araba alımı satımı ile ilgili bir sözleşme yapacaklarsa olmaları gerekiyor. Niye? Çünkü Merkür Retro'ya giriyor. Retro'da imza atarken 3 defa 5 defa düşünmenizde fayda var. Kadersel yapılacak bir şey yok. Aynı zamanda kardeşleriyle ilgili anlaşmazlıklar, sıkıntılar olabilir bu dönem zarfında. E, Eğitimlerinde e, kayıt işlemleri olabilir belki. Kayıt işlemlerinde sıkıntılar çıkabilir bu dönem zarfında. Bilgisayar kullanımıyla ilgili belki bazı pürüzler, sıkıntılar yine bu dönem zarfında olabilir. Geldik kova burçlarına ve yükselen kova burçlarına. İkinci evinde olacak bu Neptün etkili balık dolunayı. Bu da demek oluyor ki para, kendilerinin kazandıkları para ile ilgili
dikkatli olmaya gerekiyor. Bazı problemler olabilir, para akışı fazla olabilir. Paralarını ellerinde istedikleri gibi tutamayabilirler bu dönem zarfında. Gelen evet fazla gözüküyor ama giden daha fazla olacağı, paranın tam olarak nereye harcadığını anlayamadıkları ve bu konuda destek almaları gerektiği bir dönem balık dolunayında kova ve yükselen kovaları beklemekte. Evet, Neptün etkili balık dolunayının son burcu ve gerçekleştiği balık burcu ve yükselen balık burçları. Sizin için neler var derseniz, sizin için size diyor ki, bakın Neptün ve Ay burada. Ne diyor? Duygular, sezgiler, e, korkular, e, kendinizle ilgili bilinçaltınızı bu konular bu dönem içerisinde dikkat etmeniz gerekiyor. Çok fazla sezgilerinizle hareket etmemeniz gerekiyor. Çünkü gerçekten hem Neptün'ün hem Ay'ın burada olması, aynı zamanda Juno'nun burada olması size diyor ki çok fazla sezgilerinizle hareket etmeyin, duygularınıza fazla kendinizi kaptırmayın ve dikkatli olun. Takıntılarınızdan arının, sinirli olmayın, duygu kontrolüne dikkat edin diyor size balık dolunayında sevgili balık burçları ve yükselen balık burçları. Evet, 10 Eylül'de gerçekleşecek 17 derece 41 dakikadaki Balık burcundaki dolunay için Neptün yeni etkili Balık burcundaki dolunay için 12 burç ve yükselenlerini yorumlamaya çalıştım. Umarım yararlı olurum. Beğendiyseniz lütfen YouTube kanalıma abone olduktan sonra yorum getirirseniz sevinirim. 1.1 emoji ile beni desteklerseniz ayrıyetten oldukça mutlu olurum. Sevgiyle kalın, benle kalın, gökyüzü rehberiniz olsun. Görüşmek üzere, sevgilerle.